Herkese merhabalar. Artsket Box kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Daniel Dubois, Gerald Miller karşılaşmasının tahmin videosuyla sizlerle beraberim. Tabii ki bu Day of Reckoning gecesine sadece 2 haftalık bir süre kaldı. O yüzden heyecanımız daha da artıyor. En azından benimki öyle olduğunu söyleyebilirim. Ve gecenin en merak edilen karşılaşmalarından bir tanesinin şimdi yorumunu yapacağız. Dilerseniz öncelikle bu karşılaşma saat kaçta başlayacak? Hemen o detaylara bakalım. Evet, gördüğümüz gibi 23 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Kingdom Arena'da bu karşılaşma 23 Aralık'ta ve Türkiye saatiyle ring yürüyüşünün 12'de başlaması bekleniliyor. İkisi de çok tabii ki birbirlerine denk rakipler diyebiliriz. Yani yakın rakipler. Ve bu yüzden de az önce söylediğim gibi bu karşılaşma çok ama çok merak ediliyor. Hem İngiltere'de hem Amerika'da bu karşılaşma DAZN'dan yayınlanacak. Tabii biz de bu karşılaşmayı yine DAZN'dan izliyor olacağız. Dünyanın diğer kentlerinde de yine karşılaşmanın DAZN'dan yayınlanacağı söylendi. Şimdi öncelikle Gerald Miller'dan hemen başlayalım. Gerald Miller dünya sıralamasında 18. sırada. Amerikalı boksör ve Amerika'da da 2. sırada bulunuyor. 35 yaşında, 1.93 boyunda ve 1.98'de uzanma mesafesi bulunuyor. 26 karşılaşmasının 22'sini knockout'la kazandı. Sadece bir tanesinde berabere kaldı. Şimdi en son kimle maç yapmış ve daha öncesinde de kimlerle maç yapmış, hemen o detaylara bakalım. Gerald Miller bu zamana kadar çok önemli isimlerle maç yapmadı. Joey Dawejko ile karşılaştı ve berabere kaldı 2013 yılında. Ardından hemen baktığımız zaman Gerald Washington'ı 2017 yılında 8. round'dan knockout etmiş. Marius Vah'ı 9. round'da knockout etmiş. Johan Dupas'ı sayıyla geçmiş. Bogdan Dinu'yu yine knockout etmiş 4. roundda, ama Bogdan Dinu'yu zaten hemen hemen herkes knockout etti. Ve yakın zamanda da Lucas Browne'ı bu yılın Mart ayında 6. roundda teknik knockoutla yenmişti. Hatırlarsanız 2018 yılında, 2019 yılının başlarında Gerald Miller'ın bir dopingten dolayı Anthony Joshua ile maçı iptal olmuştu. O zamandan beri de zaten lisansı da askıya alınmıştı. Yaklaşık bir 2,5 sene ringlerden uzak kaldı. 2019, 2020, 2021, hatta 3,5 sene oluyor. Evet, 3,5 sene ringlerden uzak kaldı. Daha da fazla ceza alması bekleniyordu ama bu kadarla yırttı diyebiliriz. Şimdi tabii gördüğümüz gibi detaylarda pek önemli bir isimlerle maçı yok Gerald Miller'ın, ama bu geri dönüş sürecinde özellikle Lucas Browne'la yaptığı karşılaşmada gerçekten hem yumrukları hem tekniği çok üstün gözüktü. Lucas Browne da öyle çok kötü bir boksör değil. Tecrübeli bir boksör aslında. Yaşı tamam var ama gerçekten boksu bilen bir isim Lucas Browne. Ve kolay da knockout olmayan bir isimdi. Ve Lucas Browne'u knockout'la geçmeyi başardı Gerald Miller. Tabi Gerald Miller'ın kickbox tecrübesi de var. Ondan dolayı ayakları yere sağlam basıyor. Bu da önemli bir detay. Şimdi buradan Daniel Dubois'a geçelim. Daniel Dubois dünya sıralamasında 4. sırada bulunuyor. İngiltere'nin en iyi 3. boksörü. 21 karşılaşmasının 19'unu kazandı. 18'ini knockout'la kazandı. İkisinde de knockout oldu. Zaten bir tanesi de Daniel Dubois'ın en son yenildiği Alexander Usyk'ti. Diğeri de Joe Joyce karşılaşmasıydı. Göz kemiği kırılmıştı. Hatırlayacaksınız.
Şimdi de bir Daniel Dubois'un bu zamana kadar kimlerle maç yaptığına bakalım. Yine çok önemli isimlerle maç yapmadı. Tom Liddell'ı knockout etmiş. O zaten herkesi knockout etti. Tom Liddell'ı. Kevin Johnson'ı sayıyla geçti. Razvan Kocanu'yu knockout etti. Richard Larte'yi knockout etti. Nathan Gorman'ı knockout etti. Diğerleri de çok önemli isimler değil. Bu zamana kadar karşılaştığı en önemli isim belki de Joe Joyce'tu. Onunla da zaten çok problem yaşamıştı. Joe Joyce'un bütün caplarını suratına almıştı ve göz kemiği kırılmıştı. Ondan sonra Bogdan Dino'yu yine knockout etti. Trevor Bryan'ı knockout etti. O da çok önemli de bir isim değil. Kevin Lerena ile karşılaştı ve 3 defa düştü birinci roundda. Bu karşılaşmayı aslında Kevin Lerena'nın almış olması gerekiyordu. Ben öyle söyleyeyim ama hakemler Daniel Dubois'u korudular. Alexander Usyk maçında da çok büyük bir varlık gösteremedi birkaç round dışında. İşte yaptığı vuruş zaten bel altıydı. Bu bizi aldatmasın. Çok da önemli bir varlık gösteremedi dediğim gibi. Şimdi de 4 ay aradan sonra Gerald Miller'la bir maç yapacak. Tabii şimdi bu karşılaşmada hemen bir daha topoloji sitesine gidelim. Daniel Dubois heavy favorite, karşılaşmanın favorisi olarak görünüyor. Ve Gerald Miller de underdog olarak görünüyor. Tabii Daniel Dubois dünya çapında daha popüler, daha bilindik bir boksör olduğu için böyle olması normal. Ama burada diğer detaylarına da baktığımız zaman pek bir boy avantajı yok. İkisinin de uzanma mesafesi aynı, 1.98. Sadece boyu 3 santim uzun Daniel Dubois'ın. Ve Gerald Miller de daha ağır bir isim. Onu da söyleyelim. 35 yaşında Gerald Miller ve Daniel Dubois da 26 yaşında bulunuyor. Evet. Bilgilerimiz bunlar. Şimdi bu karşılaşmada önce dünya çapında nasıl tahminler yapıldı? Hemen ona bakalım. Ardından da ben kendi yorumumu yapacağım. Şimdi 147 tane dünya çapında tahmin yapılmış ve bu tahminlerin %86'sında Daniel Dubois'un bu maçı kazanacağı söylenmiş. Gerald Miller kazanır diyenler ise sadece %14'lük bir kesim. Burada yine önemli bir detay var. Bu %86'lık Daniel Dubois kazanır diyenlerin %69'u, yani büyük bir çoğunluğu, eğer bu maçı kazanırsa Daniel Dubois'un knockout'la kazanacağını söylemiş. Ve Gerald Miller kazanır diyenlerin ise %85'i, neredeyse tamamına yakını, eğer Miller bu maçı alırsa knockout'la alır diye söylemişler. Yani bu da anlıyoruz ki bu karşılaşma yani knockout'la bitme ihtimali çok ama çok yüksek. Yani yapılan tahminlere göre. Tabii ben de benzer bir düşüncedeyim. Onu da söyleyeyim. Şimdi yavaştan kendi yorumuma gelecek olursam, Gerald Miller gerçekten yumruk gücü çok yüksek bir isim. Daniel Dubois'a göre rakibini çok çabuk yıpratabiliyor. Ringi de çok güzel kullanılıyor. Belki de o hani kickbox'taki yeteneklerinden midir? Oradan kazandığı özelliklerden midir bilmiyorum ama gerçekten nerede nasıl durulması gerektiğini, yani ringi nasıl kullanması gerektiğini çok ama çok iyi biliyor. Rakibine doğru zamanlarda sarılıyor. Ama Gerald Miller'da da nispeten bir tabii ki yorgunluk nüksediyor ilerleyen roundlarda, ama o ilerleyen roundlar gelmeden rakibini zaten bayağı bir hırpalama pozisyonuna soktuğu için groggy durumuna getirebiliyor. Daniel Dubois'a bakacak olursak, Daniel Dubois da özellikle şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Daniel Dubois biliyorsunuz ki yumruk direnci fazla olmayan bir boksör. Her ne kadar teknik anlamda Gerald Miller'dan evet daha iyi bir boksör olsa bile yine de bu karşılaşmada ben birkaç round dışında Gerald Miller'a diş geçiremeyeceğini düşünüyorum. Tabii hız anlamında da Daniel Dubois çok iyi.
Ama nedense Daniel Dubois çok kırılgan. Bir yumruk aldığı zaman inanılmaz derecede etkileniyor. Bunu zaten Kevin Lerena maçında da gördük. Alexander Usyk maçında da gördük. Hani çok çabuk da morali bozulan bir boksör. Devam edemiyor karşılaşmaya psikolojik anlamda. Bunları tabii ki göz önüne getirdiğimiz zaman bence karşılaşmayı Jarrell Miller 8. round'dan itibaren knockout'la alabilir diye düşünüyorum. Hani neden 8. round dediniz diye soracak olursanız şundan dolayı Daniel Dubois genç bir boksör. Tabii ki ister istemez biraz hani dayanacaktır. Bu zamana kadar aldığı tecrübeler de var tabii ki. Önemli birkaç isimle maç yaptığından dolayı karşılaşmayı uzatmalara yani ilerleyen roundlara taşımak isteyecektir Jarrell Miller'ı yorma açısından. Ancak Jarrell Miller bence bu karşılaşmanın üstesinden gelebilecek bir isim. 8. round ve sonrasında Daniel Dubois'ın da kondisyonunun ben düşeceğini düşünüyorum ve knockout olacağını düşünüyorum Jarrell Miller'a. Evet, bu karşılaşma ile alakalı sizlerin yorumları neler? Bunları da lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videomuz Deontay Wilder, Joseph Parker maçı 15 Aralık'ta saat 6'da tahmin videosuyla karşınızda olacağım. Anthony Joshua ile Otto Wallin'in yorum videosunu da 21 Aralık yine saat 6'da sizlerle paylaşacağım. Umarım videolarımız hoşunuza gidiyordur. Hani gerçekten yorumlarınız da çok güzel. Ben tüm yorumlarınıza cevap veriyorum. Güzel bir ortam oluştu. Kanalımızı gayet aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkür ederim. Ben önemli haberleri, boksörlerin ne dediğini bu gece öncesinde sizlere işte böyle haberlerle birlikte aktarmaya çalışıyorum. Lütfen bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.